Almanya denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Otomobil devleri, soğuk bira, sıkı kurallar. Ama Almanya göründüğünden çok daha fazlası. Almanya hem kuralları hem de gizli sırlarıyla tam bir sürpriz kutusu. Peki, burası hakkında bildiğiniz her şeyi bir kenara bırakın. Almanya'da pazar günü çamaşır yıkamanın yasak olduğunu biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz. Almanya'da pazar günleri huzur ve sessizlik yasaları geçerli ve çamaşır makineleri bile gürültü yapmaktan ötürü yasak. Peki, ya Almanya'da yürürken birinin gözünün içine bakmak büyük bir kabalık sayılır mı? Almanya'da bir parkta çimenin üzerine oturmak aslında yasa dışı olabilir. Evet, bazı bölgelerde halkın parklar gibi ortak alanlarda çimenlere oturması yasaklanmış durumda. Bunun nedeni halkın bu alanlarda doğal hayatı bozmaması gerektiği üzerine kurulu. Ama bekleyin, bunlar sadece başlangıç. Çünkü Almanya'nın garip yasalar ve kuralcı yaşam tarzı sadece bunlarla sınırlı değil. Ülke aslında çok daha fazla gizli kural ve ilginç geleneklerle dolu. Bu ilginç bilgilere geçmeden önce bir nebze de olsa bize yardımcı olmak ve bu tür videoların devamı için beğeni, yorum ve abone olmanızı rica ederiz. Böylece Almanya ve daha birçok ülkenin bilinmeyen yönlerine dair videolarımızı kaçırmazsınız. Hadi, şimdi bu şaşırtıcı gerçeklere geçelim. Almanya kaç eyaletten oluşuyor? Almanya 16 eyalet ile bir arada bulunuyor ve her birinin kendine özgü bir yönetim şekli, geleneği ve yaşam tarzı var. Bavyera, Münih gibi şehirler, Almanya'nın güneyinde çok renkli ve sıcak bir hava sunarken, Hamburg gibi kuzey şehirleri tamamen farklı bir ruh taşıyor. Hatta Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki kültürel farklar hala bazı bölgelere sinmiş durumda. Almanya, 84 milyon kişilik nüfusu ile Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biri. Nüfus yoğunluğu özellikle büyük şehirlerde oldukça yüksek. Ama nüfusun sadece sayılarla değil, çok daha ilginç bir yapıya sahip olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da çoğunlukla Alman etnik grubu bulunuyor, ancak son yıllarda göçmen nüfusu hızla artmış durumda. Ülke, özellikle Türkler, Polonyalılar, İtalyanlar, Yunanlar gibi birçok Avrupa kökenli göçmen ve Orta Doğu'dan gelen nüfus ile oldukça kozmopolit bir yapıya sahip. Aynı zamanda Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerika kökenli topluluklar da büyük şehirlerde önemli bir yer tutuyor. Almanya tarihsel göç hareketleri sayesinde farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke haline geldi. Almanya'da en kalabalık şehir neresi? Tabii ki başkent Berlin. Ancak Köln ve Düsseldorf gibi şehirler de yoğun nüfusa sahip ve bunlar gerçekten farklı kültürlerin harmanlandığı yerler. Ayrıca Almanya'nın bazı doğu bölgelerinde daha düşük nüfus yoğunlukları bulunuyor. Bu fark, Doğu-Batı Almanya arasındaki tarihi farklardan da kaynaklanıyor. Peki, Almanya'da en az nüfusa sahip bölge neresi? Saarland eyaleti, Almanya'nın en küçük ve nüfusu en az olan bölgesi. Bu bölge, doğa harikalarıyla dolu olmasına rağmen nüfus yoğunluğu oldukça düşük. Ayrıca burada Fransız kültürünün etkisi de oldukça belirgin. Almanya'daki bu çeşitlilik sosyal yapıyı, yaşam tarzını ve günlük hayatı derinden etkiliyor. Farklı kültürler ve etnik gruplar Almanya'nın yemek kültürüne, festivallerine, hatta günlük diline bile yansıyor. Örneğin Türkler özellikle Almanya'daki kebap dükkanları ve döner restoranları ile ünlü. Polonya, İtalya gibi ülkelerden gelen göçmenler Almanya'nın mutfağına yeni tatlar katmış. Fakat bu çeşitlilik aynı zamanda bazı toplumsal zorlukları da beraberinde getiriyor. Entegrasyon ve kültürel farklar zaman zaman sorun olabiliyor, ancak Almanya, yabancı kökenli nüfusunu kabul eden çok kültürlü bir toplum oluşturma yolunda önemli adımlar atmış durumda.
Almanya'nın coğrafyası, nüfusu ve etnik yapısı gerçekten oldukça farklı ve çok katmanlı bir tablo sunuyor. Ama bekleyin, çünkü şimdi Almanya'daki garip yasalar ve ilginç kültürel gelenekler kısmına geçiyoruz. Hazır mısınız? Almanların para harcama alışkanlıkları. Almanya'da kredi kartı kullanımı bir hayli sınırlıdır. Banka kartları yaygın olsa da nakit para hala en çok tercih edilen ödeme yöntemi. Almanya'da alışveriş yaparken veya restoranlarda yemek yerken nakit ödeme yapmayı tercih etmek çok yaygındır. Özellikle küçük dükkanlar ve pazar yerlerinde kredi kartı kabul edilmemesi sık rastlanan bir durumdur. Almanlar paralarını daha kontrollü harcama eğilimindedir ve bu nedenle nakit ödeme yaparak harcamalarını takip etmek isterler. Yani Almanya'da yaşamaya karar verdiyseniz yanınızda nakit bulundurmak oldukça önemli. Ev kiralamak neden bu kadar zor? Almanya yüksek yaşam kalitesi ve güçlü ekonomisiyle dikkat çekiyor. Ancak ev kiralamak isteyenler için bu durum biraz zorlayıcı olabilir. Almanya'da kiralık evler oldukça rekabetçi ve yüksek talep görmektedir. Ev kiralamadan önce ev sahipleri genellikle kapsamlı bir başvuru süreci uygular. Kredi geçmişi, gelir durumu ve temizlik sertifikası gibi belgeler istenebilir. Bu nedenle Almanya'da ev bulmak özellikle büyük şehirlerde bir hayli zor olabilir. Ev kiralamadan önce başvurularınızı erken yaparak belgelerinizi eksiksiz hazırlamanızda fayda var. Almanya'da yabancılar nasıl karşılanıyor? Almanya çok kültürlü bir toplumdur ve birçok yabancıya ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bazı yerel halk üyeleri yabancılara karşı daha mesafeli olabilir. Özellikle Almanya'nın doğu bölgelerinde yabancılara karşı daha dikkatli bir yaklaşım gözlemlenebilir. Batı Almanya'da ise daha açık fikirli ve hoşgörülü bir ortam hakimdir. Ancak genel olarak yabancılar Almanya'da genellikle saygı ve hoşgörüyle karşılanır. Almanya'daki göçmenler ve yabancılar toplumsal yapının önemli bir parçasıdır ve ülkede çok çeşitli kültürler bulunur. Almanlar gerçekten çok mu ciddi ve kuralcı? Almanya'daki insanların çoğu kuralcı ve ciddi olarak tanımlanabilir. Özellikle iş yerlerinde ve kamusal alanlarda insanlar genellikle çok disiplinli ve planlı davranır. Bununla birlikte Almanlar sosyal yaşamda da oldukça iyi niyetli ve dost canlısı olabilirler. Yavaş yavaş açıldıklarında samimi ve neşeli bir ortam yaratabilirler. Alman disiplininin ön planda olduğu ortamlarda dahi sosyal etkinliklerde eğlenceli ve rahat bir atmosfer hakimdir. Yani Almanlar sadece dışarıdan soğuk gibi görünebilirler. Ancak aslında içten ve neşelidirler. Almanya, yasalara sadık bir toplum olarak bilinse de bazı yasalar o kadar garip ki duyduğunuzda şaşkına dönebilirsiniz. Almanya'daki bazı yasalar diğer ülkelerde asla karşılaşamayacağınız türden ve evet, bazıları gerçekten de çok ilginç. Yastık bir silah olarak kabul ediliyor mu? Evet, doğru duydunuz. Almanya'da özellikle özel alanlara girildiğinde yastık gibi ev eşyaları bile silah olarak kabul edilebiliyor. Eğer birisi yastığı tehdit amacıyla kullanırsa o zaman yastık şiddet içeren bir nesne olarak sayılabiliyor. Düşünün ki savaş başlatmak için kullanılan bir yastık nasıl bir şey olurdu? Pazar günü çamaşır yıkamak yasak mı? Almanya'da pazar günü genellikle gürültü yapmak yasak. Çoğu şehirde pazar günleri sessiz olma zorunluluğu vardır. Yani çamaşır makinesi çalıştırmak, elektrikli aletler kullanmak veya yüksek sesle müzik dinlemek gibi şeyler yasa dışı olabilir. Bazı bölgelerde balkonlarda bile gürültü yapmak toplumsal huzuru bozacağı için yasaklanmış durumda. Almanya'da çıplaklık yasalarla nasıl ilişkilendiriliyor? Almanya'da doğal yaşam ve çırılçıplak olmak oldukça yaygın.
Baresel plajlarında çıplak gezmek, göletlerde ve park alanlarında çıplak dolaşmak bazı eyaletlerde yasalarla korunuyor. Özel yaşamda çıplaklık kabul edilebilir, ancak dikkat edilmesi gereken nokta kamusal alanlarda toplumsal duyarlılığa saygı göstermek. Almanlar gerçekten çok mu ciddi ve kuralcı? Almanya, kurallar ve disiplin konusunda oldukça ciddi bir ülke olabilir, ancak bu onların sosyal ve eğlenceli olamayacakları anlamına gelmez. Almanya'da iş yerlerinde ve sokakta düzen çok önemli olsa da özel yaşamda insanlar oldukça rahat ve sosyal. Örneğin Berlin, gençlerin ve sanatçıların özgürlük alanı haline gelmiş durumda. Partiler, festivaller, sokak sanatları. Almanya'da her zaman bir yaratıcılık ve özgünlük var. Yani evet, Almanlar disiplinli olabilir ama aynı zamanda eğlenceyi de severler. Sessizlik takıntısı. Yanlış zamanda gürültü yaparsanız ne olur? Almanya'daki sessizlik kültürü özellikle pazar günleri belirginleşir. Pazar günü halkın dinlenme günü olduğu için gürültü yapmanız kesinlikle hoş karşılanmaz. Gürültü yasakları özellikle apartmanlarda ve toplu yaşam alanlarında çok katıdır. Eğer yanlış zamanda yüksek sesle konuşursanız şikayet edilebilir ve ceza alabilirsiniz. Peki ya gürültülü bir parti? Özellikle apartmanlarda bu ciddi bir mesele olabilir. Yani Almanya'da sosyal hayatta bile sessiz kalmanız gerektiğini unutmayın. Almanya'da insan ilişkileri nasıl? Almanlar genellikle çok doğrudan ve net insanlardır. Bir şey hakkında fikrini açıkça söylemek onlar için normaldir. Ancak bu kesinlikle kabalaşma değil, sadece dürüstlük. Ayrıca kişisel alan Almanya'da oldukça önemlidir. Özel hayata saygı gösterilir ve herkesin kendi alanına saygı duymak gerekir. Bu yüzden Almanlar genellikle daha kapalı olabilirler. Ama bu onların samimi ve dostça olamayacakları anlamına gelmez. Bir Alman arkadaş edindiğinizde aslında çok sadık ve yardımsever biriyle tanışmış oluyorsunuz. Almanya'daki yemek kültürü nasıl? Almanya'da yemek kültürü oldukça zengin ve çeşitli. Almanya'yı düşündüğünüzde aklınıza genellikle sosis, ekmek ve bira gelir. Ancak Almanya yemekler açısından çok daha fazla seçenek sunar. Bavyera bölgesinde pretzel ve schnitzel oldukça popülerken, Hamburg'da deniz ürünleri ve balık yemekleri öne çıkar. Ayrıca Almanya'da her bölge kendine ait geleneksel yemeklere sahiptir. Yerli mutfaklar her bir eyalette farklı bir lezzet yolculuğu sunar. Almanlar tatilde ne yapar? Almanlar tatil yapmayı çok severler ve yıllık izinlerini ciddi şekilde kullanırlar. Doğa tatilleri ve kamp yapma Almanya'da oldukça yaygındır. Aynı zamanda Almanya'daki yaz tatilleri sosyal hayatın canlandığı ve festivallerin düzenlendiği bir döneme işaret eder. Oktoberfest, Noel pazarları gibi etkinlikler Almanya'nın kültürel takviminde önemli yer tutar. Almanya'daki modern yaşam tarzı. Sonuçta Almanya hem geçmişin izlerini taşıyan hem de modern hayatı kucaklayan bir ülkedir. Bu dengeyi sağlamak Almanya'daki yaşam tarzının özünü oluşturur. Bir yanda geleneksel kutlamalar, diğer yanda ise teknolojik gelişmeler ve yenilikçi projeler var. Almanya'da bir yemek festivaline katılabilirken aynı zamanda robot teknolojisi üzerine yapılan bir seminerde de yer alabilirsiniz. Alman kültürü ve yaşam tarzı gerçekten çok katmanlı ve çok yönlü. Bu kültürel zenginlik Almanya'nın gelişen toplum yapısının temel taşlarından biridir. Şimdi bu kültürel farkları iyice anlamışken sırada Almanya'nın en ilginç şehirleri ve bölgeleri var. Hazır mısınız? Almanya sadece sanayi ve teknolojiyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle de dikkat çeker. Almanya'da her şehir kendine has bir ruh ve hikaye taşır.
Eğer Almanya'yı keşfetmek istiyorsanız, farklı şehirlerin sunduğu deneyimlere mutlaka göz atmalısınız. Berlin, Almanya'nın başkenti olmasının ötesinde, tarihin ve modernizmin bir arada yaşadığı bir şehirdir. Berlin Duvarı ve Holocaust anıtı, şehrin kara tarihinin izlerini taşırken, Mitte bölgesindeki sanat galerileri, teknoloji startupları ve yıl boyu süren festivaller, şehri modern kültürün merkezi haline getirmiştir. Berlin'de geçmişin izleriyle bir yanda yenilikçi yaşam tarzı iç içe geçmiştir. Ayrıca gizli barlar ve alternatif müzik sahneleri gibi popüler yerler de şehri özgür ruhlu bir kent yapmaktadır. Münih mi? Hamburg mu? Tamamen farklı şehirler. Münih ve Hamburg, Almanya'nın en büyük iki şehri olsa da her biri kendine özgü bir karaktere sahiptir. Münih, Bavyera bölgesinin başkenti olarak Alplere yakınlığı, Oktoberfest'i ve Bavyera mutfağı ile tanınır. Şehir, lüks yaşam ve geleneksel Alman kültürüyle dikkat çeker. Hamburg ise Almanya'nın liman kenti olarak çok daha kozmopolit, denizle iç içe ve modern bir şehir görünümündedir. Hamburg'un kanalları ve liman çevresindeki modern yapılar ile şehir çok farklı bir atmosfer sunar. Münih geleneksel bir Alman şehri iken, Hamburg global bir ticaret merkezi olarak çok farklı bir dinamizm taşır. Küçük kasabalar neden bu kadar popüler? Almanya'da büyük şehirlerin dışında küçük kasabalar da oldukça ilgi çeker. Bu kasabalar Almanya'nın geleneksel yaşamını ve sıcak atmosferini sunar. Örneğin Rothenburg-Obieder-Tauber kasabası, Orta Çağ'dan kalma yapıları, taş sokakları ve antik dükkanları ile ünlüdür. Heidelberg, Bavyera Alplerinin eteğinde nehrin kenarındaki tarihi yapıları ile zarif bir görünüme sahiptir. Küçük kasabalar, geleneksel Alman yaşamını keşfetmek isteyenler için harika birer destinasyon olabilir. Almanya'nın şehirleri ve bölgeleri, zengin bir tarih, kültür ve doğal güzellikler sunar. Her bölge, farklı bir deneyim ve hikaye barındırırken, Almanya'yı keşfetmek isteyenlere sunduğu çeşitlilikle büyüleyici bir yolculuk vaat ediyor. Şimdi sıradaki konuya geçebiliriz. Oktoberfest hakkında bilinmeyenler. Oktoberfest, Almanya'nın en büyük ve en ünlü festivalidir. Ancak bu festivalin tarihini ve geleneklerini bildiğinizden emin misiniz? İşte Oktoberfest hakkında duyduklarınızdan çok daha fazlası. Festival neden aslında Ekim ayında başlamıyor? İlginç bir şekilde Oktoberfest, Ekim ayında başlamakla birlikte aslında Eylül ayında başlar. İlk olarak 1810 yılında Prens Ludwig ve Prenses Therese'nin düğünü şerefine düzenlenen bu festival, Ekim'in başında kutlanmaya başlanmış. Ancak yazın sonlarına doğru daha sıcak hava koşulları nedeniyle Eylül'de başlatılmasına karar verilmiş. Bu, zamanla geleneksel hale gelmiş ve Oktoberfest, Eylül ayının sonlarına doğru başlamakta devam etti. Festival, her yıl yaklaşık 16-18 gün sürer. Bu festivalde kaç litre bira tüketiliyor? Oktoberfest, bira tutkunları için adeta bir cennet gibidir. Festival boyunca 7 milyon kişiden fazla ziyaretçi gelir ve bu devasa kalabalık yaklaşık 7 milyon litre bira içer. Almanya'nın en ünlü bira markaları festivalde özel olarak Oktoberfest bira türleri sunar. Oktoberfest, Almanya'nın kültürel mirası ve toplumsal hayatının bir yansımasıdır. Her yıl dünyanın dört bir yanından insanlar bu eşsiz festivalin büyüsüne kapılır. Eğer bir gün yolunuz düşerse, Oktoberfest sadece bir bira festivali değil, Alman kültürünü ve tarihini daha yakından tanımanın harika bir yoludur. Almanya'nın geleceği, nüfus azalıyor mu?
Almanya dünyanın en güçlü ekonomilerine sahip ülkelerden biri olmasına rağmen gelecekte bazı demografik zorluklarla karşılaşabilir. Nüfus azalması son yıllarda Almanya'nın en büyük endişelerinden biri oldu. Özellikle Doğu Almanya'da daha düşük doğum oranları ve daha yaşlı bir nüfus profili dikkat çekiyor. Bu da iş gücü sıkıntıları ve sosyal güvenlik sistemi üzerinde baskı yaratıyor. Ancak Almanya hükümeti, göçmen kabulü, genç nüfusun teşvik edilmesi gibi önlemlerle bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Almanya'nın ekonomisi son yıllarda büyük bir dönüşüm süreci geçiriyor. Özellikle sanayi devrimi sonrası büyük bir ivme kazanan Almanya, artık teknoloji ve yenilikçi sektörlere doğru kayıyor. Özellikle yeşil enerji, otomotiv teknolojileri ve yapay zeka gibi alanlarda yapılan yatırımlar, Almanya'nın gelecekteki ekonomik büyümesini yönlendirecek. Almanya'nın dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerine daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Almanya'nın otomotiv sektörü de elektrikli araçlara ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine odaklanacak. Ayrıca robot teknolojileri, biyoteknoloji ve uzay araştırmaları gibi yeni nesil sektörler de Almanya'nın geleceğinde önemli bir yer tutacak. Bu videoda öğrendiğiniz ilginç bilgiler ve geleceğe dair tahminler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu ilginç bilgilere ve daha fazlasına ulaşmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Almanya'nın büyüleyici dünyasını keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.